Merhaba, İstanbul'un renkli müzik dünyasına hoş geldiniz. Bugün çok kıymetli, çok özel bir konuğum var. Tarık Ansoy. Benim çok kıymetli bir abim. Çok eskiden tanıdığım, kendisi çok kıymetli bir aranjör biliyorsunuz. Bir müzik adamı, bir bestekar. Abi hoş geldin. Teşekkür ederim, hoş buldum. Nasılsın? Sağ ol, sen nasılsın abi? Vallahi iyi olmaya çalışıyoruz işte. Hani müzik sektörü bildiğiniz gibi. Bahsedeceğiz, evet. Evet, evet. Yani Hepsinden biraz bahsedeceğiz. sıkıntılı olsa da elimizden geldiği kadar işte çabalıyoruz. E, Ne demek istersin, ne Abi söyleyeyim? seni birçok insan tanıyor zaten. Estağfurullah. Ama belki yeni nesilden tanımayanlar vardır. Tabii ki Biraz var. kendinden bahseder misin? Tarık Ansoy kimdir? Nerede doğmuştur? Tabii ki İstanbul doğumluyum. 1972. 53 yaşındayım. 2 tane kızım var. 2 torunum var. Allah bağışlasın. Sağ ol. Yani çok standart bir laftır aslında, hani müziğe işte 6 yaşında başladım gibi, ama gerçek bu, ne yapayım yani, söyleyecek bir şeyim yok. Akordeon, İlk akordeonla rahmetli Tevfik başladı. Ağasoy'un bana emanetiydi, onunla başladım. Allah rahmet eylesin. Amin amin. Babacan babamız mehterandı. O da mehter bölüğündeydi, Kösten'di. Onlardan gördük yani. Biraz Osmanlı müziği, biraz Türk musikisi. Okuduğumuz okulda tabii ki armoni dersleri, Kamil Özder. İTÜ mezunusun. İTÜ'den terkim. Mezun diyelim. Mezun değilim. Tabii ki kompozisyon okudum, çalgı eğitimi okudum. 15 seneye yakın bir şeyim var, geçmişim var. İyi de geçti. Bizde şey vardır ya, hani bazı müzisyenler okulu bitirmezler. Böyle giderler yani. Hemen çalmaya başlarlar. Adnan Karaduman. O şeyden Mesela dışarıda çalışmaktan okula zaman bulamamak yani yaptığın aranjeler piyasada müzik yapmandan maalesef. yani vakit bazen kayboluyor işte. Çocuklukta başladık. Benim açık söyleyeyim, biraz fazla ara vermemek lazım tabii ki, kayıt bu, ama şöyle söyleyeyim, bu piyasaya girmemdeki en büyük sebep, seni suçluyorum. Ben miyim Yani sebep? senin ailen yani. Açık da söyleyeyim. Muhteşem abi, Atilla abi. Yani bunlar senin ailen, ataların. Onlar sayesinde oldu. Ben aranjeye öyle başladım. Seni tanıdığım yıllar hangi yıllarda abi? 90. 90'ların 90. ortaları mıydı? Ben 90'da başladım Muhteşem O abiye. zaman 90'ların başıydı. Evet, evet. Seni tanıdığım yıllar. Ben de o zamanlar daha yeni yeni aranje yapıyorum. Tarık abi bizim stüdyomuzda Müslüm Gürses albümleri yapıyor. Güzel projelere imza atıyor. Ben yaptığım aranjeleri Tarık abiye dinletiyorum. Tarık abi yaptığı aranjeleri bana dinletiyor. Diyorum abi neler yapmışım burada öyle falan. O da diyor ki sen de güzel şeyler yapıyorsun. Güzel güzel falan diyordu. Ne güzel yıllardı ya. Evet, evet. Yani bence gelip geçmedi. Bazı şeyler ikon oldu. Hani bunlar geçmeyecek yani. Bunlar saklı kalacak yani. İnsanlar bu şarkıları, bu eserleri, bu aranjeleri unutmayacak. İstersen telif haklarına gelelim. Gelelim telif haklarına Tamam. gelelim abi ama Peki başka öncesinde soru. sormak istediğim bazı sorular Tamam. var. Müzikle tanışma hikayeni birazcık anlattın ama aranjörlüğe nasıl karar verdin? 90'lı yıllarda Mustafa Yaşamış bana bir tane şarkı gönderdi. Adı da burada açık yani. Selam olsun Mustafa abiye. Evet, evet, selam olsun. Bir şarkı gönderdi. Ali İhsan Kısaç şarkımı dinledi. Senin ailen dinledi. Bak, açık söylüyorum. Ali İhsan Kısaç da bizim ailemiz. Tabii, tabii. Ama Şu senin anda ailen... eminim şu saatte Unkapanı'nda Eleanor'da oturuyordur çayını Tabii, içiyor. tabii, onlar öyle yapıyor zaten. Devamlı çay içiyorlar. Sağ olsunlar. Şöyle bir durum var.
Aa, ben bir tane demo yaptım ama 20 yaşındayım, yani 21 yaşındayken Ali İhsan abi tavsiye etti. Hmm. Muhteşem abiye ve Atilla abiye. Dedi ki bu adamdan bir şey olur dediler. Estağfurullah. Yani evet. Ve öyle oldu. Ondan sonra Müslümce'ye başladık. Müslümce 92. Sonra yeri geldi adını sen koy çıktı. Ya Yeri geldi senden vazgeçmem çıktı. Yeri geldi nerelerdesin çıktı. Yani anlatamayacağım kadar canısı çıktı. Türkiye'm çıktı. Yani albüm adını ben pek fazla... Muazzer Soy var mıydı? Muazzez benim kuzenim. Albümünde de Yardım ettim sadece. Seven olmaz ki. Evet. Turan abinin ben yamağıydım. Turan Yükseler. Evet evet. Yamak. Bilirsin. Ona yamak olabilmek ne mutluluk. Yani. Hani onu kaydediyordum. İlk geldiğimde öyleydim yani. Hani 20'li yaşlarda. Atari 1040'la. Tabii canım. tabii. Onu kaydettik işte. Sağ olsun ama. Ozan ayrıldı. Ben geldim. Çolakoğlu. Evet. Eleanor'da. Evet. Doktor, Profesör Orhan Ersek sokaktaydık. Ya yani. bizim stüdyomuz. Tabii aynen. Mesam da yanınızdaydı. Evet. Eski Mesam'ın binası Tabii, oradaydı. Ya Mesam. Aynen öyle. Mesam. Eski Mesam oradaydı. İlk kurulan Mesam oradaydı. Evet. Böyle şöyle bir şey var. Eleanor ailesi. Açık söyleyeyim, ben reklam yapmayı sevmem. Ben Eleanor'la büyüdüm. Ve çok sevdim. Yani güzel bir aile olduk. Beraber yemek yedik, beraber içtik. Ne bileyim, beraber dertleştik, beraber şarkılar yaptık. Dertleştik yani. Hani bu çok farklı bir olay ya. Eleanor Müzik bir okul gibiydi abi zaten. Şöyle bir şey var. Şarkılar şöyle yapılıyordu. İnsanlar yan yana oturuyordu. Orada sigaralarını içiyordu insanlar. Yemeklerini yiyordu, dertleşiyordu, ağlıyordu, gülüyordu falan filan. Ali abi geliyordu, 2 tane söz yazıyordu. Şarkı senden vazgeçmem oluyor. Ali Tekin Türe Allah rahmet eylesin. Anlatabildim mi? Evet abi. Evet. Buradan sevgili Muhteşem Can'dan abime de çok selamlar gönderiyorum. Çok. Onu da anmış olduk böylece. Gözlerinden öperim. Pardon, özür dilerim. Çok uzattım. Abi ne güzel şeyler bahsediyorsun. Ama çok güzel. anlatmak zorundayım. Lütfen anlat. Lütfen anlat. Atilla abi çok farklı bir insandı. Atilla abi Sakarya. Evet. Sağlığına çok dikkat ederdi mesela. Çok severdim. Hala seviyorum. Severdim değil aslında. Bak, gidenler için Bitmiyor değil mi? bin değil aslında. Yani severim yani. Ya iyi insanlar bunlar ya. Muhteşem abi de öyle. Çok seviyorum yani. Bırakmayacağım insanlardır bunlar. Burhan Bayar keza, onu da çok severim. Ama bir şey söyleyeyim. Yiğidi öldür derler ya. Benim üstümde emekleri çoktur Eleanor Pilav. Sen de ne kadar vefakar bir insansın abi. Bunu bu kadar zaman sonra bile dile getiriyor olman senin vefakarlığının bir göstergesi bu. Ya unutamam yani. İmkansız. Onların sayesinde. Peki telif haklarına gelmeden önce yaptığın çok hit olan şarkılar var. Özellikle Müslüm Gürses'e. Bunlarla ilgili anıların varsa duymak isteriz. Ufak anekdotların. Tabii ki. Rahmetli Müslüm abiyle ilgili. Canısıyla var. Olur, o da olur. Ne güzel olur. Senden vazgeçmemle var. Türkiye'mle var. Türkiye'm dedi mi? O da Mustafa Yıldız Doğan. Onu da çok severim. Ona da selam olsun. Kibariye ile de var. Cengiz Kurtoğlu'yla var. Aklına gelen Müslüm Baba'dan başlayalım. Bilmiyorum ama. ki yani. Müslüm 120 Baba, tane albüm yaptım da hangisini hatırlayayım bilmiyorum da. Müslüm Baba ile Müslüm aklına abi gelen- çok farklı bir adamdı ya. Biz de tanışıyorduk. Çok özel bir adamdı. Çok. Bir kere Müslüm abi ayakta okumuyordu.
Oturarak okuyordu yani. Elinde sigarası. Tabii. Yani sigarasını içerdi. Allah Allah kardeşim gönder. Bir gün şöyle bir muhabbet oldu. Ali Osman Erbaşı abimiz. Gözlerinden öperim. Selam olsun. Okuma yapıyorlar. Yılmaz Karayalım rahmetli Allah oldu. rahmet eylesin. Evet. Bizim Tom Meiser'imiz yıllarca o büyük albümlerin Tom Meiser'lerini yapan Evet, çok değerli mükemmel bir insan. Çok değerli bir insan da. Toprağı bol olsun inşallah. Bir gün okuma yapıyoruz. Ben de çocuğum ya. Benim yaşlarım 23-24 yani. Şu an 53 yaşındayım. Anlattığım yani bir 40 sene, 30 seneye yakın yani. Bayağı bir geçmişimiz var. Ali Osman abi şöyle yaptı Müslüm abiye. İçerisi duman. İçiyor devamlı. Sigarayı da içmiş. Şarkıyı tarif edecek. Şöyle yap dedi. Böyle dedi. Bir de böyle dedi. Tamam dedi ya. Evet dedi gönder dedi gelsin dedi okuyucu. Okudu. Ali Osman abi dedim sen dedim burada ne anlattın? Peslere dikkat et. Meyanlarda çok kasma. Fazla yükselme. Dedim yani Çok güzel ya. ben yetişemem dedim size artık yani. Peki ondan sonra sen de gittin mi bununla, bu yöntemle? Yok ben bakarak anlattım. O da güzel. O da güzel. Ama çok güzeldi ya. Ya Allah rahmet eylesin. Şöyle bir şey Müslüm var. Gürses. Yani Muhteşem abi geldiği zaman stüdyoya Mesadet ablamız vardı bizim. Ya Ya bizim çaylarımızı yapan, aynen yemeklerimizi öyle. hazırlayan. Aynen. Müslüm abinin bir lafı vardır. Mesadet. Mantı yok mu ya? Çok seviyordu mantıyı. O da güzel yapıyordu. Evet. Evet. Çok anım var. Ya nerelere gittik bir anda değil mi? Beni de götürdün oralara abi. Yok bu dedi ya mantı yapsana ya falan. Allah Allah. Ali Osman. Böyle bir şekil var. Boyluca bir adam. Ruhu şad olsun. Çok kibar bir adamdı ama. Çok. Küfür etmeyi bilmiyordu Ya, ya. çok kibar konuşurdu. Çok. Biri geldi mi ayağa kalkardı. Müslüm abinin cebinde para yoktu. Evet. Anlatsana bu hikayeyi. Açık söyleyeyim. Peki söyleyeceğim o zaman. Müslüm abi geliyor. Kapıdan bırakıyorlar. Bugünün parasıyla bir şey anlatayım mesela. 200 lira veya 400 lira. Hani cebinde var ya. Onunla ne alacağını bilmiyor. Hani markete gitse onun değerini bilmiyor. Çünkü onun bütün para trafiğini rahmetli Muhterem Nur yapıyordu. Parayla alakası olmayan bir insan. Düşünün yani. Hani 200 liranın değeri yok onun için. Veyahut da 500 liranın veyahut da 1 milyonun veyahut da 10 trilyonun falan. Hani dünyayla alakası olmayan bir adamdı bu şekilde. Yani dünyalık değildi. Gerçekten öyleydi. Çok farklı. Çok farklı bir adamdı. Açık söyleyeyim. Allah Allah diyordu ya. Ne yapacağız bunu ya? Sigara aldırmak istiyor değil mi? Elini atıyor cebine. Ya biz alırız diyoruz ya. Para yok ama cepte. Yani ya tamam biz hallederiz. Ya Allah Allah falan böyle bir şekil falan. Ya ne yapacağız peki? Ya dur abi tamam sen de elleme. Çok güzeldi. Aranjörlüğe gelelim. Tamam hadi. Çok kıymetli bir aranjörsün. Estağfurullah. Ve halen çok etkin, faal olarak işler yapıyorsun. Estağfurullah. Biraz senin tercihlerinden öğrenmek istiyoruz. Hangi DAW programını kullanıyorsun? Hangisinden zevk alıyorsun mesela? Bir ara Reaper kullandım. Reaper çok açık kaynak. Çok yönelik yani yazılıma yönelik yani. Rusların yaptığı bir program olduğu için biraz beni sıkıntıya sokuyor. Yani yaşıma bakma aslında. Bayağı bir Estağfurullah. yazılımcıyım bu arada. O yüzden soruyorum sana. Evet. Yani Reaper'ı bıraktım. Logic için diyeceğim
sound olarak iyi ama Studio One biraz daha böyle hani günlük işlerimizde hani bizi kurtaracak gibi geldiği için bir copy paste var ya, en azından yani. Kolaylıkları var. Kısa Aynen, yolları daha aynen, kolay. aynen, aynen. Yani time stretch'leri falan filan hani kesme biçme olayında biraz daha iyi. Ama Logic daha başarılı tabii ki. Onu da söyleyeyim. Aa, şu an Logic. Bazı aranjörler şöyle tercihte bulunuyorlar. Logic'le aranjeyi yapıp e, Pro Tools veya Studio One'da mix'i yapıyorlar. Böyle bir tercihin olur mu senin? Hayır. Mix Sample Tooth. Sample Tooth. Tabii. Ya, Sample Tooth olayı bitirmiş zaten. Onu Double kullanıyorsun olarak. sen. Tabii. Yani mix yapacaksanız Sample Tooth'a geçeceksin. Hani wave'leri aktardın, bitti. Sample Tooth'a geç. Windows'a geç. Yani şu an Mac yok. Keşke olsa. Bunu çok tercih ederdim ama Sample Tooth olayın sonu. PC üzerinde çalışan bir DAW olarak değil mi? Aynen. Evet. Aynen. Peki canlı davul mu, sample davul mu? Hayatımda canlı davul çaldırmadım. Canlı davulu Cezmi abiden görmüştüm. O da 1990'da. Yani şimdiye kadar canlı davul çaldırmadım. Evet. Peki İstanbul şu anki müzik sektörüyle ilgili görüşlerin nedir? Ne durumda sence? Artılar, eksiler. Burada telif hakları ile ilgili e, bir beklentin var mı? Mutlu musun? Bunlara da gelelim. Bunu konuşmak istediğini biliyorum. Tamam. Ama burada 3 cümle kurdun. Bir tanesini söyle istersen. Peki İstanbul müzik sektörü Tamam. sence ne durumda? İstanbul değil, Türkiye. Aslında Türkiye müzik sektörünün bizim sektörümüz kalbinin yani attığı yer durumda. İstanbul. Yani Türkiye'de dinlenen bütün müzikler İstanbul'da yapılıyor ve zaten programımızın adı da bu yüzden İstanbul müzisyenleri. Tamam. Şimdi şöyle bir şey var. Ne sen ne ben İstanbul müzisyeni değiliz. Biz aslında global müzisyenleriz. Bunu unutma. Açık söyleyeyim. Yanlış da anlama beni. Sakın. Bu coğrafyada yaşayan insanlar dünya müziği yapıyor zaten. Hani şöyle söyleyeyim, bir araba kalkıp da Çin müziği çaldıramazsın ya. Ben canım abim Burhan Bayar'a 20 tane albüm yaptım. Çin müziği dedi, Çin çaldım. İran dedi, İran müziği yapmak zorunda kaldım. Kuveyt dedi, Kuveyt çaldım. Hani burası farklı bir coğrafya zaten. Yani sen de farklısın usta. Yani açık söyleyeyim yani. Hani biz her yerden almışız müziği. İran'ı var, Irak'ı var, Çin'i var, Türk'ü var, Yunan'ı var. Anlatabildim mi? Evet. Kürd'ü var, Karadeniz'i var. Daha ne yapalım? Arnavut'u var, Balkan'ı var ya. Sektör ne durumda peki? Sektör kötü. Kötü mü? Tabii. Yani İran müziği de yapsan, Çin müziği de yapsan sektör Yok, ne yaparsan ya. Evet. Zil taksan bile olmuyor. Peki. Buyurun. telif hakkı. Mutlu musun telif haklarından? Hayır. Değil. Aslında çok güzel çalışan bir MESA'mız, MSG'miz var. Çok. Çok daha iyi yerlere doğru götürdüğüne inanıyorum. Tabii, takdir Ama ediyorum. eksikler mutlaka vardır. Senin bu konudaki görüşlerini almak isterim. Aa, şöyle bir sıkıntı var. Biz 90'lı yıllardan beri çalışan insanlarız. Yani 90, 2000, 2020 ya 35 sene olmuş ya. 35 senedir bu işi yaptık. Doğru mu? Doğru. Tamam. Peki.
Biz o tarihler, ben 1988'de Profesör Orhan Ersek Sokak'ta kalkıp ilk eser bildirimimi yaptım. Şarkının adını söyleyeyim mi? Ne mümkün. Bak bu kadar yani. Hani insanlar Mesan'da 40. yıl falan filan ödülleri veriyorlar ya. Evet. Ben 1988'de zaten bu eser bildirimi yaptım mesela. Ama yok. Hadi onu geçtim. Ödül verilmediği için mi böyle? Ben ödül istemiyorum. Evet. Ben ödül istemiyorum. Biz hak istiyoruz. Buradaki sıkıntı bu. Anladın? MESAM'a mı kayıtlısın, MSG mi? Bildiğim kadarıyla MESAM. Mesam. Evet. Mesam. Dün geçmeye çalıştım MSG'ye. Hayır dediler geçme. Şimdi şöyle bir şey var. Biz bu işleri yaparken gençtik. Deli doluyduk. Yani senin de gençliğin oldu. Hani iş yaparken insanlar şey oluyor. Bakmıyor. Diyorlar ki ya ne olacak ya işte. Kader geldi. Küçük İbo geldi. İbrahim Tatlıses çıktı. İşte oradan Kibariye geldi falan filan oldu. Ya, takmıyorsun o ara. Anlamıyorsun. Biz de dedik ki Recep Bey bunu lütfen otomatiğe bağlayın. Ya bu kayıtlı çünkü. Kartonet var. Doğru mu? Doğru. Genel kurulda bu konuşuldu mesela. Telif hakkı olarak. Otomatiğe bağlansın. Ama bağlanmadı. Biz göremiyoruz hala. Şimdi şöyle bir şey var. Açık söyleyeyim. Kimse kızmasın. Açık söyleyeyim. Türkiye'de en çok albüm yapan bir kardeşinle konuşuyorsun şu an. 120 tane albüm yapmışım ben. 1900 tane eser var. Ama bunun %5'ini alıyorum. Bakın ifşa edeceğim. Evet. Çekim devam etsin mi? Senin bu dert yakınmana çok kıymet veriyorum. Şunu da söylemek isterim. İfşa edeceğim ama. Çok iyi çalışan bir MESAM ve MSG olduğunu ben yakinen gördüm. Eskiye nazaran çok iyi bir yere getirdiler ama senin bu kadar eski bir aranjör, bir eser sahibi olarak da bir derdin varsa bunu dile getirmen en doğal hakkındır abi. Tamam. O zaman şöyle söyleyeyim. Bu kadar albüm topladık. Olmuyor. Kayıtta kalsın bu. Mahkemelik olduk. Kimle? 5 tane müzik şirketiyle yapınca. Çok özel isimlere girmeyelim. Tabii yok Bir isim vermiyorum. problem yaşayabiliriz Yok telifle ilgili. yok ya mahkemeliyiz yani artık yani. Ha birileri kendi adlarını yazdırmış da Mahkemelik falan. olma sebebin telif hakkı. alman için seni oraya aranjör olarak bildirmemelerinden Evet, kaynaklı evet. mı? Aynen öyle. Aynen öyle. Başka ne isteyeceğiz yani? Evet. Başka ne olabilir? Aslında bununla ilgili bir çalışma yapıldığını ben biliyorum. Şöyle bir çalışma yapılıyor. Aranjörlerin hakkını koruyabilmek adına. Çünkü ben de bir aranjör olarak benim de böyle bir problemim var. Maalesef bizim MESAM ve MSG'de aranjörlere %10 gibi bir hak tanınıyor. Ama bu da sabit bir hak değil. Yani beste sahibi ve söz sahibi kendi haklarından feragat ederek aranjöre böyle bir hak verebiliyorlar. Ama bu feragatı yapmadıkları zaman otomatik olarak aranjöre hiçbir hak gelmiyor oradan. Ve o zaman aranjör bu şarkının tamamını oluşturan, bu binanın inşaatının tamamını yapan biri olarak hiçbir telif hakkı alamadan orada Evet. çok mağdur kalıyor. Doğru söylüyorsun. Bunu bir sabitlemeye getirmek çok Doğru, önemli. doğru. Çok adil bir davranış olur. Tebrik ediyorum. Eminim ki MESAM ve MSG bununla ilgili çok güzel bir çalışma yapacaklardır. Lütfen. Hani genel kurulda oylamada kalkıp da bu oylandı, okeylendi. Mutlaka gündem alınmıştır abi. Mutlaka yapılıyordur emin ol. Yapılması gerekiyor Evet. yani. Hani biz ya açık söyleyeyim. Abilerimiz, çok sevdiğimiz söz yazarları, bestekarlar, güzel rakamlar alıyorlar. Allah daha iyi etsin. Ama aranjörler maalesef
geçmişte yaptıkları haklarını alamadığı için maalesef kötü duruma düşüyor. Yani bu Evet, umarım buna bir çözüm bir olacaktır. bir sıkıntı yani. Olmalı da. Teoman ya. Evet, Vallahi olmalı da. açık söyleyeyim sana. Aranjörsün diye söylüyorum yani beni Abi anlarsın anlıyorum. yani. Zaten bunun olması da gerekir. Yani Evet adil yani. bir çözüm yapılmalıdır. Yani o kadar şarkı Yapılacaktır da. yaptık ya. Yani lütfen ya. Yani bazen kızıyorum. Hani konuşurken birileri diyor ki sen ne yaptın falan filan. Yaptıklarımı dinlersen dedim 4 ay geçer. Anlaman 30 yıl. Sonrası dedim 80 yılda konuşuruz. Evet. Hani bu kadar emek vermişiz ya bu işe. Hani ya insanların biraz da Katılıyorum. Peki sen şimdi çok kıymetli bir aranjör olarak estağfurullah. yeni genç aranjörlerimiz var. Yeni aranjör olmak isteyen arkadaşlarımız, kardeşlerimiz var. Onlara böyle vermek istediğin Var. bazı tavsiyeler. Var. Var. Lütfen abi. Tamam. Şöyle yapıyorum mesela. Bir arkadaşım var mesela. Genç değil. Eski. Ama aranjör olmaya çalışıyor mesela. Tamam. Tamam. Yaşla ilgisi yok zaten. Tabii adını almayacağım bir DES programıyla uzaktan bağlantı yaptım. Sistemini kurdum. Ne alacağını söyledim. Güzel. Ses kartına kadar şunu alacaksın. İşte hub bu olsun. SSD şunu alman lazım. Yani biz şey değiliz yani. Hani yaşımıza hiç kimse bakmasın yani. Abi aranjör adam zaten kendini her zaman konuda, yenileyen bu bir adam. konuda şeyiz yani. Evet. Tabii ki. Elimizden geleni yaptık. Plugin mi? Burada geliyor. Bak şunu indir buradan o falan filan aklı karıştı biraz yani biraz kafa yakıyorum ben aslında. Çok detaylara giriyorsan. Yani aranjörleri biliyorsun. Yandı kafası. 6 ayda kendine geldi. Güzel oldu. Ama bu arada sistemini de kurdurdun ona. Kurdu şu an. Mis gibi. Peki böyle özel dersler veriyor musun? Yok. Online olabilir belki, yönlendirme olabilir. Yok. Yapmıyorsun böyle. Yok. Tercih etmez misin yoksa? Yok öyle bir durum yok ya. Anladım. Hani gerek de yok aslında. Peki tavsiye neler verirsin? Ne tavsiye edersin yeni başlayacak olanlara? Veya başlamış aranjörlük yapıyor ama isim bir aranjörden bazı tavsiyeler almak onun hoşuna gidecektir. Tabii şöyle bir şey olabilir. İlk önce nota bilmeleri bence elzem yani. Hani Harmoni. nota bilmeyen bir insan rotasını bilmez. Bravo, bravo. Yani kusura bakmayın. Nota, rota. Sonrası iyi insanlarla birlikte olmaları lazım. Bir de bir şey var. Aşk acısı sevmesi lazım. Öyle mi? Tabii. İyi aranje yapmanın en püf noktalarından biri bu mu? Aşk acısı. Peki. Peki sonra aşk acısını çekti diyelim. O zaman geliyor. Gelsin. Çalıyorsun ondan sonra. Şöyle söyleyeyim. Anekdot olsun ama. Bu çok değerli bir anekdot ama. Onu söyleyeyim. Adını Senko'yu yapmıştık Muhteşem abiyle. Gitti. Güzel Müslüm abi okuyor falan filan. Adını sen koy falan filan. Muhteşem abi. Dedi ki bunun gibi bir şarkı yap. Dedim nasıl yapacağız? Yap dedi istiyoruz yani. Tamam dedim. Rahmetli Ali Tekin Türe'ye telefon açtım. 24 yaşındayız. Yaşımız da 24 yani. Hani büyük de değiliz yani. Ali abi dedim. Benim canım sıkkın. Muhteşem abi dedim aradı. Bir şarkı istiyor ama benim içinden geçen dedim bir şey var. Sana dedim söyleyeyim mi? Söyle dedi. Ya dedim her şey tersine dönse dedim vazgeçmem biliyor musun abi dedim. Yazar mısın dedim abi.
yazarım dedi. Yazdı, gönderdi, şarkıyı yaptı. O albümün son şarkısıydı. Senden vazgeçmem. Evet. Ama son şarkısıydı. Albümde yoktu o şarkı. Yoktu. Ne güzel bir hikayesi varmış bunun. Yoktu. Bazen böyle oluyor. Ya. Hatta eskiden çok olurdu bu. Yani Son anda. ummadığın anda. Evet, yani albüme koyulan ki o zamanlar kasetler vardı, CD'ler vardı. Ve çok sayıda bir şarkı yapılıyordu. Şimdiki gibi böyle single, EP ve maxi single değildi. 10-12 eserden oluşuyordu. Tabii, tabii. Albüm En az, yapıyordu. en az, en az. Hatta kasetse A yüzü ve B yüzü oluyordu. Tabii, tabii. Bunu dengelemek gerekiyordu. Bazen B yüzünün eksik kalıyordu. Buraya bir şarkı daha koyalım falan Tabii, deniyordu. O son anda koyulan şarkı da patlayabiliyordu. Değil mi? Böyle de bir durum vardı. Gerçekten haklısın. Ya Gerçekten haklısın. ne güzel bir hikaye. Ya bu böyle mesela şey var. Yani dinlemek istersen. Bu dağlarda kar olsaydım. Lütfen. Müslüm abi okuyor. Bu dağlarda kar olsaydım falan filan. Rahmetli İlyas Tetik. Beraber girdik, vokal yapıyoruz. Allah rahmet eylesin. Çok kıymetliydi benim için de. Arar bulur muydun beni diye okuyoruz. Müslüm abi de yukarıya çıkıyor. Ya o dedi kardeşim, bana dedi rakip mi olacaksın sen dedi ya. Niye dedi böyle okuyorsun? Abi dedim estağfurullah yani vokal yaptık yani. Ya çok tatlı bir adam Çok, ya. çok. Kulağı çok güzeldi. Benim de küçük bir anekdotum vardı. Yine bizim o stüdyomuzda. Üst katta. Ben biraz erken geldim. Orada yukarıda bir piyano vardı, hatırlarsın. Orada piyano çalıyorum. Rahmetli Müslüm abi de bir okuması için gelmiş. O da erken gelmiş. Geldi kenara oturdu. Ben de bu arada piyano çalıyorum. Dinlerken kenardan bağlamayı aldı eline. Emprize bana eşlik etmeye başladı. Ya Çalıyoruz beraber. Ya. Ben piyanoyla hiç konuşmuyoruz ama. O bir şeyler çalıyor, ben bir şeyler çalıyorum. Ya. Yarım saat, 40 dakika o an böyle bir transa geçtik onunla. Ya. Bitti. Ben de daha çok küçüğüm tabii. Döndüm. Ya dedim Müslüm abi ne kadar güzel bağlama çalıyorsun. Ya. Ben bilmiyordum senin bağlama çaldığını dedim. Öyle mi? Dedi. Evet dedi. Allah Allah. Farkında da değil. Farkında da değil. Ya çok güzel. Allah rahmet eylesin ya. Çok güzeldi. Evet. Soracağım bir Abi şey var mı? sorularımız var. Şimdi sona doğru geldik. Hızlı Tamam. sorularımız var. Ben sana hızlı sorular soruyorum. Estağfurullah canım benim. Aklına gelen ilk cevabı veriyorsun. Tamam. Klasik canlı enstrümanlar mı? Dijital sesler mi? Canlı sesler. Peki. Enstrümantal müzik yapmak mı? Sözlü bir şarkı yapmak. Enstrümantal. Sample mı canlı mı diye bir sorumuz var. Onu daha önce seninle konuştuk. Onu cevapladın sen. Hiç canlı kullanmadım davulu dedin. Stüdyoda gece mi çalışmayı seversin, gündüz mü? Vakitli. Ne zaman vakit bulursan mı? Yani tabii yani ne zaman kalkarsam o zaman çalışmak. Yani benim için- disiplinli bir çalışman var mıdır? Hayır, Yoksa yok. Yok. Ha. Yani müzikte bir fazla bir saat olarak disiplin olduğunu ben düşünmüyorum. Hani insanın kafasına denk geldiği zaman hani şöyle bir şey vardır. Sen de çok iyi biliyorsun. Yani altyapıyı hazırladığın zaman ertesi günde yaylı çaldıracaksan kalkıp sabahın 9'unda çaldırmazsın yani. Bu açıktır yani. O saatte müzisyen de bulamazsın zaten. O zaman teşekkür ederim bu soruya. Bu aslında senin kişisel aranje yapmanla ilgiliydi. Yani stüdyoya senin girip çalışma saatinle ilgili bu. Tamam, ben stüdyoda saat 9'da çalışmam. Evet. Yok. Akşam saatlerine doğru daha çok tercihin. Öğleden sonra olsa Olur. Tamam. Sıkıntı yok. Peki. En sevdiğin DAW yazılımı demiştim. Onu cevapladın zaten. yani Logic ama şu an Studio One kullanıyorum. Beni üzmüyor. Reaper kullandım. Sample tut. Bu açık olsun. Mix için. Okey. Sorularımız bu kadardı abi. Bitti mi? Bitti. Aynen Senin öyle. eklemek istediğin bir şeyler varsa, buradan takipçilerimize söylemek istediğin bir şeyler varsa. Estağfurullah. Ben çok mutlu oldum.
Buraya gelmenden, Ben katılmandan. de, ben de. Bir Tarık Ansoy'u burada ağırlamak benim için çok mutluluktu. Estağfurullah. Şeref duydum. O şeref bana Çok ait abi. güzel oldu. Sağ ol. Peki, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.